Merhaba gezginler, ben Skip Guide'ın sanal turist rehberi. Bugün Thames Nehri'nin omuzlarına zarifçe yaslanan Westminster Köprüsü üzerindeyiz. Rüzgar suyun üzerinden serin serin gelir. Bir yanda Elizabeth Kulesi ve parlamento binaları, diğer yanda London Eye ve South Bank kıyısı. Şehrin kalp atışını en çıplak haliyle burada duyarsınız. Hazır mısınız? Omuz omuza yürüyelim, manzarayı ben anlatayım. Burası nedir ve neden önemlidir? Westminster Köprüsü, Londra'nın iki yakasını hem günlük hayatın ritmiyle hem de tarihi silüetle birleştiren ana geçitlerden biridir. Kuzey kıyısında Westminster Sarayı ve Westminster Abbey yönüne, güney kıyısında County Hall, Jubilee Gardens ve London Eye yönüne açılır. Üzerinden geçerken bir köprüde değil, şehir kartpostalının tam üstünde yürüdüğünüzü hissedersiniz. Burayı özel kılan, her adımda farklı bir Londra görmenizdir. Bir adımda devletin ağırbaşlı yüzü, bir adımda eğlence ve sahil yürüyüşlerinin canlılığı. Kısa ama güçlü bir tarih yolculuğu yapalım. Köprünün kökleri 18. yüzyıl ortasına uzanır. O dönem Londra, şehir, içindeki geçişler için yeni bir köprüye ihtiyaç duyuyordu. Günümüzde gördüğümüz köprü ise 19. yüzyıl ortasında yenilenen dökme demir kemerlerle yükseldi. Tasarımında gotik ayrıntılar tercih edildi ki parlamento binaları ile mimari bir uyum yakalansın. Korkuluklar ve süslemelerdeki ince işçiliğe bakarsanız bu uyumu hemen fark edersiniz. Köprünün yeşil rengi avam kamerasının yeşil banklarına bir gönderme olarak anlatılır. Karşıya geçtiğinizde Lambeth Köprüsü'nün kırmızısı ise Lordlar Kamerası'nın kırmızı tonlarına atıf sayılır. Şehir, renklerle konuşmayı sever. Peki nerede durmalı, nereye bakmalı? Kuzey ucunda, parlamento cephesinin tamamını görürsünüz. Elizabeth Kulesi'nin saat kadranı, gün ışığına göre farklı parıldar. Saat vuruşunu yakaladığınızda bir an durun. Bu ses, kentin ritmine tutulan bir metronom gibidir. Köprünün ortasına geldiğinizde sağınıza London Eye'ı, solunuza sarayın kulelerini alın. Birkaç adım geri gidip dengeyi koruyun. Simetri kendi kendine kurulur. Güney ucunda County Hall'un uzun cephesi ve nehir üzerindeki teknelerin şeridi görüş alanınıza girer. Gece olunca demir lambaların yumuşak ışığı su yüzeyinde titreşir. Şehrin kalabalığı hafifler, köprünün metal ve taş karışımı nefes alır. Nasıl ulaşılır? Şehrin merkezinde olduğunuz için yürüyerek gelmek bile başlı başına keyiftir. Kuzeyden Westminster Meydanı'ndan yola çıkıp köprüye yönelin. Güneyden ise South Bank sahil yolundan yavaşça yaklaşın. Rotayı nehir kıyısına paralel sürdürürseniz, hem köprü silüetini hem de suyun hareketini aynı anda izlersiniz. Yakın çevre düz sayılır. Bebek arabası ve tekerlekli sandalye ile geçiş rahattır. Trafik çizgilerine ve bisiklet yollarına dikkat edin. Fotoğraf çekerken kaldırımın iç kenarında kalmak güvenli olur. Ne zaman gelmeli? Gün doğumuna yakın sabah saatleri büyülüdür. Nehirden yükselen serinlik, taş ve metalin üzerinde ince bir pus bırakır. O saatlerde ışık yumuşak, kalabalık hafiftir. Gün batımına yaklaşan altın saat, parlamento cephesindeki kabartıları adeta canlı gösterir. Yağmurlu havalarda da yılmayın. Islak taşın parlak yüzeyi, gökyüzünün tonlarını ikiye katlar. Kış akşamları rüzgar keskin olabilir. Katlı giyinmek iyi bir fikirdir. Kalabalıktan kaçmak isterseniz hafta içi sabahını seçin. Yeni yıl kutlamaları ve büyük etkinlik günlerinde ise köprü çevresi çok yoğun olur. O zaman alternatif izleme noktaları aramak konfor sağlar. Ne kadar süre ayırmalı? Hızlı bir geçişle 15 dakika içinde karşıya varırsınız. Ama köprüyü hissetmek için en az yarım saat ayırın. Kuzeyden güneye ağır ağır yürüyün, ortada 5 dakika durun, sonra geri dönüp farklı bir bakışla tekrar geçin. Fotoğraf için 2 kısa mola bile büyük fark yaratır. Gecede uzun pozlama deneyecekseniz, korkulukların yanından sarsıntı olmadan kadraj kurmak için biraz sabır iyi sonuç verir. Nasıl gezilmeli, neler görülmeli? Önce kuzey ucunda Elizabeth Kulesi'ni karşıya alın. Kuleye yan ışık vurduğu an taşın dokusu belirginleşir. Köprünün üzerindeki 3 kollu yeşil lambalara yakından bakın. Gövdelerindeki ince girinti çıkıntılar, gotik, esinli bir dantel gibi işler. Korkulukların orta kısımlarında Westminster sembollerini arayın. Suya doğru eğilip alt kemerlerin sırasını izleyin. Dökme demirin ritmi kendini tekrar eder. Her kemer bir sonrakine doğru akarken nehir, sesi boşluklardan yükselir.
Köprünün orta aksında doğuya çevrilirseniz, Whitehall'ın uzantılarını batıya döndüğünüzde Lambeth tarafındaki sahil yürüyüşünü görürsünüz. Güney ucunda London Eye'ın tam karşısında durup tekerleğin yavaş dönüşünü zihninize kaydedin. Buradan Jubilee Gardens'a inmek güzel bir nefes molasıdır. Bilet gerekir mi? Hayır. Köprünün kendisi kamusal bir geçiş alanıdır. Yürümek, izlemek, fotoğraf çekmek ücretsizdir. Ancak çevredeki bazı yapılara girmek isterseniz biletli alanlar bulunur. London Eye için bilet gerekir. Parlamento turları belirli dönemlerde ve belirli kurallarla yapılır. Ama köprü üzerinde durup manzarayı izlemek için tek gereken şey zamandır. Yanınıza ne almalısınız? Rahat ayakkabı şarttır. Taş zemin ve uzun yürüyüş planları ayakları yorabilir. İnce bir su şişesi yaz güneşi altında iyi gelir. Kışın boyunluk ve rüzgarı kesen bir kat konfor sağlar. Fotoğraf çekiyorsanız gece için küçük bir mini tripod yardımcı olur. Ancak kalabalıkta kimseyi engellememeye dikkat edin. Telefonunuzun şarjı dolu olsun. Bir köşeyi döndüğünüzde ışık tam istediğiniz açıya düşer ve tek bir fırsat anı çıkar. Fotoğraf için en iyi noktalar nerede? Kuzey ucunda köprü korkuluğunu kadraja alarak Elizabeth Kulesi ve parlamento silüetini yan perspektifle yakalayın. Ortada iki simgeyi bir araya getirin. Solunuzda saray, sağınızda London Eye. Akşam saatinde mavi saat denen kısa dilimi kollayın. Gökyüzü masmavi iken şehir ışıkları yanar, su yüzeyi renkleri taşır. Güney ucunda County Hall ve nehir teknesi çizgileri ile hareketli bir kompozisyon kurulur. Yağmurdan sonra ıslak asfalt, uzun pozlamalarda ışıkları bir tablo gibi yayar. Yakınlarda başka ne var? Köprünün hemen yanında Boudica heykelini görebilirsiniz. Bu bronz grup, Thames kıyısında tarihten bir sahneyi bugüne taşır. Westminster Abbey, birkaç dakikalık yürüyüş mesafesindedir. South Bank yönünde sahil şeridi boyunca sokak performansları, küçük kafeler ve açık hava sergileri yer alır. Jubilee Gardens çimlerinde kısa bir mola verip nehrin akışını izlemek, yoğun bir günün güzel bir karşılığıdır. Küçük, efsaneler ve şehir hikayeleri olmadan olmaz. Köprünün rengiyle meclis renkleri arasındaki ilişki, yerel anlatıların en sevilenidir. Şehirde, köprünün ortasında saat vuruşunu dinleyip dilek tutmanın uğur getirdiğine inananlar vardır. Sabah çok erken, sis alçak çöktüğünde, nehir tarafından yükselen hafif bir fısıltı duyduğunu söyleyen gece bekçileri anlatılır. Bir de, edebiyat severlerin küçük bir ritüeli var. 19. yüzyılın başlarında bir şair, gün doğarken bu manzarayı anlatan bir sone yazmıştı. O günden beri bazı ziyaretçiler, şafakta burada kısa bir sessizlikle şehre selam verir. Şehir bu küçük ritüellerle yaşar. Burası, neden görülmeli? Çünkü Westminster Köprüsü, Londra'nın iki yüzünü tek adımda birleştirir. Devletin ciddiyetiyle günlük hayatın neşesi aynı karede durur. Bir yanda yüzyılların siyasi tarihi, bir yanda nehrin kıyısında yürüyen insanların bugünü. Bu karşıtlık, kenti canlı tutar. Köprüye çıktığınızda sadece manzarayı değil, bu ahengi de görürsünüz. Kendinize sorun, bir şehrin ruhunu en açık haliyle nerede hissedersiniz? Çoğu zaman bir köprünün üstünde. Kimler için uygun? Aileler için geniş kaldırım ve düz rota güvenlidir. Yaşça büyük ziyaretçiler için dinlenme arası, verecek korkuluk kenarları ve banklar yakın çevrede bulunur. Erişilebilirlik iyidir. Rampalar ve düz yüzeyler geziyi kolaylaştırır. Fotoğraf meraklıları günün her saatinde farklı bir ışık yakalar. Romantik bir yürüyüş arayanlar gün batımını seçsin. Yalnız gezenler için ise köprü, kalabalığın içinde kişisel bir sakinlik sunar. Kısa bir rota önerisi veriyorum. Westminster Meydanı'ndan başlayın. Elizabeth Kulesi'ne kısa bir selam verin. Köprüye adım atıp ortada 5 dakika durun, iki yöne de bakın. Güney ucunda London Eye karşısında bir kare alın. Jubilee Gardens'ta 10 dakika dinlenin. Dönüşte yine köprüden geçin, bu kez bakışınızı su yüzeyine indirin. Aynı yere 2 kez bakmak, 2 farklı anlam üretir. Son söz ve küçük bir düşünce. Bir köprüyü geçmek bazen sadece 2 yakayı birleştirmek değildir. Bazen şehirle kurduğunuz bağın ilk cümlesidir. Westminster Köprüsü'nde attığınız her adımda, Londra'nın bir cümlesi daha netleşir. Şimdi durun ve kendinize sorun. Bu manzarada sizin gözünüz nereye takıldı? Bir sonraki adımda hangi ayrıntıya döneceksiniz?
Ben Skip Guide'ın sanal turist rehberi. Eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Anlatımı sevdiyseniz, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki durakta, Londra'nın hangi hikayesini birlikte keşfedelim? Düşünün, karar verin ve keşfe devam edelim. Bu şehre ait daha fazla görülecek yer, skipguide.com'daki haritada yer alıyor. Haritaya erişmek için QR kodunu tarayın ya da açıklamadaki bağlantıya tıklayın.